Herkese iyi akşamlar. Şu anda saat 22'yi gösteriyor. Oturmuş bir şeyler izlerken birden ilham geldi. Şüphe duygusuyla ilgili kısa bir yayın yapmaya geldim. Ne zaman kısa desem uzuyor ama bu sefer gerçekten kısa olacak. Kendime söz verdim. Bizim toplumumuzda maalesef şüphecilik çok az arkadaşlar. Bir haber duyduğumuzda hemen inanıyoruz. Hemen bir şeyin peşinden gidebiliyoruz. Hiçbir şekilde sorgulamıyoruz. Zaten şüphenin içinde sorgulamak da var. Sorgulamak için önce şüphelenmek gerekiyor. Yani bu doğru mu yanlış mı bir şüphe duymak gerekiyor. Ardından zaten bir sorgulama işlemi gerçekleşiyor. Şüphenin yer yer ne kadar gerekli bir şey olduğunu bilmediğimiz için arada bir gelen şüphe duygusundan rahatsız olabiliyoruz. Sosyal medyada gezinirken bir şey paylaşılıyor. Hemen inanıyoruz. Şimdi bir de yapay zeka çıktı. Yapay zeka ile birçok şey yapılabiliyor. Gerçekmiş gibi. Buna da sorgusuz sualsiz bir şekilde inanıyoruz. Birisi uzman diye bir bilgi verdiği için inanıyoruz. Müslümanız diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i açıp okumadan sadece hocaların söylediğine inanıyoruz. Kendimiz sorgulamıyoruz. Kendimiz araştırmıyoruz. Çünkü birçok şeye körü körüne inanabiliyoruz. O onu söylemiş, bu bunu demiş, bu senin arkandan bunu söyledi. O sana şunu yapmak istedi, o sana bir imada bulundu. Biz hemen ne söylenirse söylensin bunu kapıyoruz. Arkadaşlar şüphe duygusu kesinlikle yerine göre olması gereken bir duygu bana göre. Dikkat ettiyseniz zaten birçok kişide şüpheciliğin olmadığını görürsünüz. Ama şüphe sizi korur. Niye? Daha sorgulayan bir insan olmanızı sağlar. Ölçüp tartan, mantık süzgecinden geçiren bir insan olmanızı sağlar. Burada tabii ki şüphenin fazlalığından, aşırılığından bahsetmiyorum. Olması gereken dozdan bahsediyorum. Ama şüphe duygusu da durduk yere ortaya çıkmaz arkadaşlar. İnsan beyni normalin dışında algıladığı bir şeyde şüphe duyabilir ve bu da o kişiyi araştırmaya itebilir. Daha çok soru sormaya itebilir. Gözlemlemeye itebilir. Ama şüphe olmadan bu yönde harekete geçmezsiniz, öyle değil mi? O nedenle kimseye %100 inanmamak, kimseye %100 güvenmemek, her söyleneni havada kapıp da %100 gerçektir etiketini yapıştırmamak gerekiyor. Sosyal medyada bütün gün bir şeyler izliyoruz belki. Televizyonda bütün gün bir şeyler izliyoruz. İzlediğimiz şeyler algı olarak bizi yönlendirmeye o kadar müsait ki. Çünkü sorgulayan insanlar değiliz. Tabii ki bu herkes için geçerli değil. Herkese aynı kalıba koyamayız. Fakat benim anlattığım şeylere bile şüpheci yaklaşmanız, sorgulamacı yaklaşmayı da beraberinde getirir. Ve siz de kendi mantık süzgecinizden geçirirsiniz. Ona göre doğru kabul edersiniz veya etmezsiniz veya sizin de ekleyeceğiniz şeyler olabilir. Varacağınız farklı sonuçlar olabilir. Öyle değil mi? O nedenle diyorum ki şüphe duygusu sizi korur. Şüpheci olmak yerine göre gerekli bir şeydir. Geçen birisi bana dedi ki, ben de özel alana inanılmaz bir saygı var. Şu telefon şurada dursun. Asla kurcalamam. Aklımdan bile geçirmem. Sen onu benim külahıma anlat. Karşı taraf normalin dışında bir hareket yapsın. Bir bakış atsın. Bir söz söylesin. Gör bak o özel alana saygı kalıyor mu? Gör bak aklından geçmiyor mu? Acaba o telefonda ne var demiyor musun? Şüphelendiğiniz şeyde takip edersiniz o kişiyi. Göz hapsine alırsınız. Telefonunu karıştırmak istersiniz. Kurcalamak istersiniz bir şeyleri. Ya da sorular sorarsınız. İrdelersiniz. Öyle değil mi? Yani şüphelenmezmiş. Bu nasıl bir kayıtsızlık? Evlisin. Eşin normalin dışında hareketler sergiliyor. Özel alana saygı duy bakayım nasıl duyuyorsun? Nasıl duyacaksın saygı? Şüpheli hareketler sergiliyorsa nasıl duyacaksın saygı? Duyamazsınız arkadaşlar. Şüphe insan ilişkilerinde olması gereken bir şey. Kastettiğim şey her an sorgulayarak gezin değil. Ama söylenen ve yapılan şeylere %100 inanmamak, %100 güvenmemek, sorgulamak. Bir arkadaşınız size geldi dedi ki, Ahmet senin hakkında şunu söyledi. Ya nereden biliyorsunuz? Belki yalan söylüyor, belki iftira atıyor. Nereden bilebilirsiniz ki? Ona %100 inanmamak, bir yanılma payı bırakmak şüphe duygusunun bir getirisidir zaten. Yani orada acaba doğru mu söylüyor gerçekten de diyorsunuz, şüphe duymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla orada bir açık kapı bırakıyorsunuz. Yani %100 inanmamayı sağlıyor bu sizde. Evlisiniz, eşiniz gecenin bir yarısında balkonda fısır fısır telefonla konuşuyor diyelim. Ya da yazışıyor birileriyle. Ya şüphe duymayacak mısınız? Şüphe duyarsınız, öyle değil mi? Yani bunu normal görür müsünüz? Normal görüp de hayatınıza, evliliğinize normal bir şekilde devam eder misiniz? Eğer öyle devam edebiliyorsanız ya bu normalleşmiştir ya sizde de vardır bir şeyler. Bunu kabul ediyorsunuzdur. Ya da karşı taraf sizin için hiçbir şey ifade etmiyordur. Yani o kişinin orada olması, bir şey yapması, yapmaması sizin için bir şey ifade etmiyordur. Sevmiyorsunuzdur, belki nefret ediyorsunuzdur.
vesaire vesaire, yani bir sürü ihtimal olabilir. Öyle değil mi? Ama normal şartlarda, hani standart bir evlilik hayatından bahsediyorum. Şüphe duyarsınız arkadaşlar. Ve o telefona gizlice bakmak istersiniz. Yani ben özel hayata saygı duyuyorum, sonsuz saygım var falan, geçin bu işleri. Yaparsınız, bunu istersiniz. Bunu ne sağlar? Şüphe sağlar. Eğer gerçekten de altında bir şey varsa şüphe duygusu devreye girdiği için siz bir şeyleri görmüş olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri sorgulamış olursunuz veya bizim toplumumuzda sorgulamaya alışkın olmadığı için kimse şüphe duyanlara paranoyak falan diyebilirler. Kimse size şüphe duyduğunuz için, sorguladığınız için paranoyak falan diyemez. Ben size şüpheci olmayı öneriyorum. En başta bu kanalda psikolojik bir takım sıkıntılı süreçler yaşayan arkadaşlar nerelerde gezindiğine, kimleri dinlediğine lütfen dikkat etsinler. Bu konuda şüpheci olsunlar. Herkesin her dediğine lütfen inanmayın. Yani öyle bir devirdeyiz ki telefon sürekli elimizin altında, ağzı olan konuşuyor. Böyle bir devirdeyiz. O yüzden lütfen şüpheci olun arkadaşlar. Bilgide seçici olun. Kendiniz araştırın. Aynı şekilde aklınıza gelen düşüncelere şüpheci yaklaşmak da önemli. Aklınıza gelen her düşünceyi bir mecburiyetmiş gibi algılamamak, sorgulamak, mantık süzgecinden geçirmek önemli. Örneğin aklınıza zarar verme düşüncesi geldiğinde gerçekçi sorgulayan bir kişi aslında içten içe bundan şüphe de duyar. Yani düşünceyi sorgulamadan önce bir şüphe vardır ortada. Gel bakalım der düşünce, seni bir sorguya çekeyim. Yani mantıklı mısın değil misin? Aklıma zarar verme düşüncesi geliyor diye ben bunu yapmak zorunda mıyım? Benim davranışlarım kontrolü benim elimdeyse eğer, aklıma her gelen düşünceyi bir emirmiş gibi yapmak zorunda mıyım dersin ve düşünceyi tınlamazsın, işine gücüne bakarsın, öyle değil mi? Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Şüphecilik güzel bir şey arkadaşlar. Şüphecilik gerekli olan bir şey. Şüpheci olmayan biriyseniz, her şeye kolayca inanıyorsanız, kandırılma ihtimaliniz de yüksek. Dolandırıcılardan örnek vereceğim. Ben bu konuyu biraz abartmış olabilirim. Banka beni aradığında hiçbir şekilde inanmıyorum. Yani ben sizi aramadan beni aramayın diyorum yani. Hiçbir bilgimi vermem, hiçbir şeyimi söylemem, adımı, sanımı. Biraz abartmış durumdayım ama işte şüphecilik, yani o kadar çok haber görüyoruz ki, dolandırıcı haberleri. Banka kendi numarasından aramış, dolandırmış. Okuyoruz, görüyoruz. Ne oluyor? Beyin arka plana atıyor. Neden atıyor? Yarın öbür gün diyor ben Ezgi'yi koruyacağım bu bilgiyle diyor. Yarın öbür gün oluyor, banka aradığında bu düşünce benim aklıma geliyor. Beyin diyor ki bak dolandırıcı olabilir, dikkatli ol. Ne oluyor? Şüphe devreye giriyor. Aslında bu bir şüphe, öyle değil mi? Bu duygu da benim uyanık olmamı sağlıyor. Gerçekten bir dolandırıcıysa karşı taraf daha temkinli olmamı sağlıyor. Ve benim dolandırılmamı engelliyor belki. Anlatabiliyor muyum? O nedenle şüphe duygusu bizi korur. Eğer şüpheci bir insanım diyorsanız lütfen bundan rahatsız olmayın. Şüpheciyseniz bir nedeni vardır. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ihtiyacı olanlarla videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu sefer sanırım gerçekten kısa bir yayın oldu. Tekrar görüşebilmek dileğiyle.